Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün indüksiyon akımının ikinci dersindeyiz. İndüksiyon EMK'sı demiştik hatırlarsanız. Bobinle ilgili olan kısımları, akıyla ilgili olan kısımları görmüştük. Şimdi arkadaşlar bir tel üzerinde nasıl indüksiyon EMK'sı, indüksiyon gerilimi meydana geliyor, nasıl akım meydana geliyor bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle önceki derste yani kuvvet konusuna bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yük manyetik alana gönderildiğinde 3. Sahel kuralına göre bir kuvvet etki ediyordu. Bu 3. Sahel kuralı şuydu arkadaşlar. Parmaklarımız manyetik alanı gösterecek şekilde şöyle koyduğumuzda baş parmağımız hareket yönünü şöyle diyelim ve hız yönü olacak şekilde arkadaşlar yerleştiriliyor. Şu şekilde. Ve avuç içi arkadaşlar aşağı doğru kuvvetin yönünü gösteriyordu. Bu yükü etki eden kuvveti gösteriyordu arkadaşlar. 3. sağ el kuralı demiştim arkadaşlar ben buna. Şimdi buradaki örneğimizde artı yükler ve eksi yükleri bu şekilde manyetik alana gönderdiğimizde ne olacak? Şimdi parmaklarımız manyetik alanı gösteriyordu ve burada manyetik alan arkadaşlar sayfa düzleminden içeri. Baş parmağımız hız yönünü gösteriyordu arkadaşlar ve tabii ki pozitif yükü düşünüyorduk. Biz sağ el kuralı pozitif yükler içinde arkadaşlar. Ve baş parmağımız hız yönünü gösterdi. Avuç içi yukarısını gösteriyor. Dolayısıyla burada parçaca yukarı yönüne bir F kuvveti etki edecek. Şimdi negatif yüklere de arkadaşlar tam tersi yönünde. Yani nasıl pozitif yükü bulduk, hız yönünü yazdık, manyetik alan yönünü parmaklar olarak yazdık. Avuç içi yukarısını gösteriyor. Negatifse tam tersini alıyoruz. Ve aşağı doğru bir F kuvveti gösteriyordu arkadaşlar. Ve burada şunu söylemiştik. Bir yükü manyetik alana koyduğunuzda böyle hareketine dik olacak şekilde bir kuvvete maruz kalır ve çembersel hareket yapar demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu kuvvet yönünde dönecek. Yine bu da kuvvet yönü aşağı doğru olduğu için aşağı doğru dönecek. Burada arkadaşlar şu köşe nokta merkez olacak şekilde şurası R ve R yarıçap olacak şekilde bir çeyrek çember yapmış oldu arkadaşlar. Yine üstteki de şurası merkez olacak şekilde şöyle R ve R diyelim. Bir çeyrek çemberlik bir yörünge izlemiş oldu. O zaman arkadaşlar sağ el kuralında avuç içinin gösterdiği yön kuvvetin yönüdür. Peki şimdi bu konumuzda ne alakası var? Şimdi teli manyetik alanda çektiğinizde telle beraber de arkadaşlar içindeki yükleri de çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sağ el kuralı burada artıların toplanma yeri olacak. Yine sağ el kuralının tersi de eksilerin toplanma yeri olacak arkadaşlar. Hemen ben bu teli şu şekilde bu tarafa doğru çektiğim için 3. sağ el kuralı bunun için de geçerli. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri şu şekilde pek düzgün bir şekilde gösteremiyorum ama siz de sağ elinizi kaldırın arkadaşlar. Hız yönü bu tarafa doğru, avuç içi de yukarısını mı gösteriyor? Dolayısıyla bu şu demek, burası artı ve aşağısı eksi oldu. Yani aslında şöyle gösterelim. Eksi yükler aşağı doğru hareket ettiği için yukarısı da buna göre artı yüklenmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla üst kutup ile alt kutup arasında bir potansiyel fark, bir EMK meydana gelmiş oldu. Dolayısıyla biz bu sistemi bir yere bağladığımızda akımın geçmesini sağlarız ya da bir şeyin çalışmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Burada hız ve tel birbirlerine diktir ve maksimum miktarda arkadaşlar indüksiyon EMK'sı oluşur. Şimdi burada şunu bileceğiz arkadaşlar. Bu indüksiyon EMK'sı bavul ile bulunur. B, V, L arkadaşlar ve burada B aynı zamanda V ve aynı zamanda L birbirlerine dik olursa maksimum miktarda arkadaşlar bir indüksiyon EMK'sı meydana gelecek. Fakat hız tele paralel olursa genellikle şu kısma bakacağız. Hız tele paralel olursa herhangi bir indüksiyon EMK'sı meydana gelmeyecek arkadaşlar. Hemen şuraya baktığımızda burada gördüğünüz gibi hızla tel arasında bir alfa açısı var. Burada biraz azalmış olacak. Bak burada 90 iken maksimum alfa olduğunda biraz azaldı ve hızla tel birbirine paralel olduğunda arkadaşlar herhangi bir indüksiyon EMK'sı meydana gelmeyecek. Çünkü burada tel manyetik alan çizgilerini kesmiyor arkadaşlar. Yani manyetik alan çizgilerini şu şekilde yukarıdan aşağı doğru inen ipler gibi düşündüğünüzde teli çektiğimizde bu ipleri kesmesi gerekiyor. Bu manyetik alan çizgilerini yarması gerekiyor ama burada böyle bir şey yok. Aradan sıyrılıp geçiyor arkadaşlar. Burada bir miktar ne yapıyor? Kesmiş oluyor ve burada
Şu şekilde normal kendi boyuna nazaran biraz daha az bir bölgedeki manyetik alan çizgilerini kesiyor. Şu şekilde baktığımızda şu kadarlık bir alanı kesiyor diyebiliriz. Dolayısıyla burasını şöyle alfa diye yazdığımızda L'nin şurası L çarpı kosinüs alfa uzunluğu olacak. Şu bölgede arkadaşlar L çarpı sinüs alfa kadar bir uzunluk teşkil edecek. Dolayısıyla EMK'yı yazdığımızda B çarpı V çarpı L çarpı ne yazacağız? Sinüs alfası kadar değil mi? Şurada L çarpı sinüs alfa kadar kısmı yalamış, daha doğrusu yarmış oluyor manyetik alan çizgilerini. Dolayısıyla bu şekilde sinüs olarak yazacağız. Hatta siz şunu da bilebilirsiniz ya da tahmin edebilirsiniz. 90 iken maksimum olan, 0 iken minimum olan fonksiyon zaten sinüs fonksiyonuydu. 90 iken buraya 1 yazacaksın, 0 iken de 0 yazacaksın. Dolayısıyla zaten sinüs geleceğini tahmin etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. 50 cm uzunluğundaki tel 4 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi hareket ettiriliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir tane çerçeve ray var arkadaşlar. Şurası ray diye ifade edelim. Ve ne yapıyorum? Ben şunu çekmiş oluyorum. Şu pembe olanı çekiyorum arkadaşlar. 4 metre bölü saniye hızla. Dirençten hangi yönde kaç amper akım geçer diyor. Şimdi öncelikle ben bu teli manyetik alan içerisinde hareket ettiriyorum. 3 Tesla'lık bir manyetik alanımız var. Ne kadar EMK oluşacak? Öncelikle telin bu hareketi sonucunda bavul ile bulunuyor demiştik. BVL. Ve dik olduğu için de herhangi bir şey yazmadım. Yani sinüs 90'dan 1 geliyor. Ve burada arkadaşlar B değeri 3, V değeri 4, L değeri 0,5. Bunu metre olarak alacağız. 0,5'ten arkadaşlar 6 voltluk bir gerilim meydana gelecek. Peki neresi artı neresi eksi? Burada Sayel kuralı devreye giriyor. Manyetik alan sayfa düzleminden dışarı olduğu için şu şekilde. Hareket bu tarafa doğru olduğu için böyle baş parmağımız hareket yönünü gösterdi. Avuç içi artıların birikme yönüydü. Dolayısıyla şurada artılar birikecek. Yukarıda da eksiler birikmiş olacak. Dolayısıyla bu sistemimiz şöyle bir sisteme dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şöyle, yani artıların aşağıda olduğu, eksilerin yukarıda olduğu bir pil oldu yani burası. Direncimiz 2 ohmluk bir direnç var arkadaşlar. 6 volt hemen şöyle yazdım, 6 volt diye. Ve 10. sınıfta ohm yasası V eşittir I çarpı R'den akım değerini buluyorduk. 6 volt I çarpı direncimiz 2 ohm. Buradan da arkadaşlar 3 amperlik bir akım geçmiş olacak. Peki hangi yönde? Pilin artısından çıkıp eksisine gidecek yönde. Dolayısıyla dirençten yukarı yönlü geçiyor. Yani bir yönünde olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız bir yönünde 3 amper olacak. Şuraya yazalım. Bir yönünde 3 amper. Tel hareket ederken etki eden kuvvet hangi yönde kaç Newton'dur? Yani burada arkadaşlar telin üzerinden bir akım geçtiği için hatırlarsanız önceki dersimizde F eşittir B çarpı I çarpı L, yani F eşittir bil olarak telden akım geçtiğinde meydana gelen kuvveti işlemiştik. Telin L uzunluğu ve telden geçen akım bu şekilde verildiğinde bir de manyetik alan teli etki eden kuvvet bulunurdu. Şimdi benim buradaki pembe şeklindeki telim sistemde hareket ediyor değil mi? Ve bu hareket ederken de üzerinden akım geçiyor diye bulduk. Burada arkadaşlar sistemin manyetik alanını şöyle yazdığımızda oluşturduğu akım da 3 amper arkadaşlar. Manyetik alan 3, oluşturduğu akım da 3 ve telimizin uzunluğu 0,5 metre. Buradan da arkadaşlar 4,5 Newton'luk bir kuvvet meydana geliyor. Yani sen tamam çok güzel burada akım meydana getiriyorsun ama bu sistemde sana bir de kuvvet etki etmiş oluyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, yani bu sistem kendiliğinden meydana gelmez. Şimdi YouTube'da baktığınızda arkadaşlar şöyle videolar görüyorsunuz. İşte free enerji şeklinde, yani sıfırdan enerji üretmek, hiçbir şey vermeden elektrik üretme tarzında. Böyle bir şey meydana gelmiyor arkadaşlar. Fizik yasalarına aykırı bu. Yani siz sisteme iş yapacaksınız ve bu sistemde yaptığınız işten dolayı enerji üreteceksiniz. Burada çekeceksiniz ki elektrik enerjisi üretmiş olasınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu tel kendiliğinden hareket edip elektrik
üreten bir sistem olamıyor maalesef. Ne yapıyoruz biz? Jeneratörler sayesinde biliyorsunuz barajların bulunduğu yerlerde biliyorsunuz jeneratörler konuluyor ve su sistemi döndürüyor ve bu şekilde elektrik enerjisi üretilmiş oluyor. Dolayısıyla bu çubuğun bu şekilde telin kendiliğinden hareket edip kendiliğinden elektrik üretmesi söz konusu değildir arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. 20 cm uzunluğundaki KM teli bükülerek manyetik alanda şekildeki gibi 5 metre hızla çekiliyor diyor. Toplam uzunluğu 20 metreymiş arkadaşlar ve bu şekilde bükülmüş buradan 37 derecelik açı yapacak şekilde. Ne diyor? KL arasında oluşan gerilimi bulunuz. KL arası zaten dik olarak hareket ediyor. Dolayısıyla EKL dediğimizde arkadaşlar bavul yapacağız. Yani B çarpı V çarpı L yapacağız. B değeri 6, V değeri 5, L değeri de 10 metre olduğuna göre muhteşem bir şey çıkıyor. Kaç çıkıyor buradan? 300 volt mu? Evet. 300 voltluk bir gerilim çıkıyor arkadaşlar. LM arasını düşündüğümüzde arkadaşlar burada manyetik alan çizgi, daha doğrusu çekilirken şöyle bir V hızıyla şöyle geliyor ya. 5 metre bölü saniye ve dolayısıyla arkadaşlar şurada ne kadarlık bir yüzeyle yaptığı açı 53 görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim burada hızın dik bileşenini almamız gerekiyor. Ya da arkadaşlar burada şu şekilde yaptığımızda L'nin dik bileşenini alacağız. Dolayısıyla burada ne kadarlık, normalde 10 metre ama 10 metre kesmiyor. Ne kadarlık bir bölgesi manyetik alan çizgilerini kesiyor? 90'ın karşısı 10. Şurası kaç yaptı? 53 mü? 53'ün karşısı 8 metre mi? 8 metrelik uzunluğunu alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla LM kısmı için düşündüğümüzde ELM B çarpı V çarpı L çarpı kaç yaptık buradan arkadaşlar? Sinüs 53 yaptık. Ve dolayısıyla şurası kaç yaptı? 8 metre mi yaptı? Ve burada manyetik alanımız 6, hızımız 5 çarpı 8'den ne çıktı arkadaşlar buradan? 240 mı çıkıyor? 240 volt olarak meydana gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki KM arasında oluşan gerilim nedir? Yani K'dan M'ye. Şimdi öncelikle neresi artı neresi eksi onu bir görmeye çalışalım. Şimdi manyetik alan sayfa düzleminden içeri arkadaşlar bu tarafa doğru hareket ettirdiğimiz için avuç içi yukarısını gösteriyor. Yani burası artı, burası eksi. Hatta bunu rengi değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım, gözükmüyor çünkü. Burası artı, burası eksi. Bu da gözükmüyor aslında. Şöyle farklı bir şey yapalım. Şurası artı, burası eksi oldu arkadaşlar. Aynı şekilde şu telde de aynı durum söz konusu. Şöyle o da bu tarafa doğru hareket ediyor. Yani burası artı, burası eksi. Şu bölgede meydana gelen volt değeri 300. Şurası 300 volt. Yukarısı artı, aşağısı eksi. Burası 240 volt. Yani ne oldu? Şöyle bir durum var. Burası 300 volt. Yine burada da şöyle bir durum var. Yukarısı artı, aşağısı eksi. 240 volt. Şimdi hatırlarsanız pillerin bağlanma şekli işlenirken arkadaşlar aynı yöndeyse bunların artıları volt değeri olarak toplanırdı. Yani seri bağlı üreteçler. Dolayısıyla burada arkadaşlar toplamda KM arasında yani toplam değer olarak şurası K noktası, şurası M noktası dediğimizde kaç yapacak? 540 voltluk bir gerilim meydana getirmiş olacak arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. L uzunluğundaki teller iletken raylar üzerinde. Şu siyahlar ray arkadaşlar. Yeşillerde yine iletken tellerimiz. V büyüklüğündeki hızlarla hareket ettirildiğinde şekil 1'deki dirençten I1, şekil 2'deki dirençten de I2. Buradan I1 akımı, buradan da I2 akımı geçiyormuş arkadaşlar. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle bundan dolayı bir bavul yapacağız. Çünkü tel hareket ettiriliyor. Burada bir bavul değeri meydana gelecek. Onu nereye çizeyim? Şöyle üste çizeyim arkadaşlar. Şuraya şöyle. Önce isterseniz yönüne bakalım. Manyetik alan içeri doğru, bu tarafa doğru hareket ettirildiği için artılar yukarıda. Yani şurası artı, burası eksi. Bu da aynı taraf. Tarafa doğru hareket ettiriliyor. Artı eksi. Şöyle oldu. Şimdi bunun yönüne bakalım. Manyetik alan içeri. Manyetik alan içeri parmaklar. Bu tarafa doğru hareket ediyor. Avuç içi aşağısını gösterdi. Artı eksi. Bu tarafa doğru hareket ediyor. Yukarısı artı, aşağısı eksi oldu. Şimdi bunu arkadaşlar pil düzenine benzettiğimizde şöyle bir durumumuz söz konusu.
Şöyle 2 tane pil var ama bu 2 tane pil dikkat ederseniz şu şekilde bağlı olmuş oluyor. Artı eksi artı eksi ve bu dirence paralel bağlı. Daha doğrusu pillerimiz birbirine paralel. Bundan bavul geldi. B ve L volt değer olarak. Bu da B ve L volt değeri olarak. İkisi paralel olduğuna göre tek B ve L yapacaklar arkadaşlar. Biliyorsunuz paralel piller tek gerilim yapardı. Bunu 10. sınıfta öğrenmiştik. Yani B ve L. Şimdi dolayısıyla buradan geçen akımı düşündüğümüzde Vır formülüne göre V eşittir I1 çarpı R dediğimizde birinci devre için B V L yaptım. I1 çarpı R dediğimde birincinin akımı B ve L yani bavul bölü R çıktı arkadaşlar. Şimdi ikincisine baktığımızda şöyle hemen artı eksi durumuna göre yapalım. Bunun artısı aşağıda. Direnç biraz farklı bir yerde, bakın dikkat edin buna göre. Buradaki R değeri şu ve şu şekilde bağladığımızda arkadaşlar yine L'ler aynı, V'ler aynı. Yani bundan bir bavul var volt olarak ve bunda da bir bavul var. Ve dikkat ederseniz artı eksi eksi artı. Yani artı eksi eksi artı bunun gönderdiği akım şöyle giderken bu da aynı şekilde. Yani ikisi de saatin tersine de bir toplam volta sahip. İkisi de aynı yönde akım üretmiş oluyor. Dolayısıyla seri durumda voltlar arkadaşlar zaten toplanıyordu. 2BVL eşittir I2 çarpı R diyeceğiz. Dolayısıyla I2 değeri 2 bavulluk bölü R oldu. Oranladığımızda arkadaşlar bundan 1 bavul bölü R, bundan 2 olduğu için cevabımız ne çıkacaktır? 1 bölü 2 çıkacak arkadaşlar. Şimdi dönen telde EMK yani potansiyel fark dediğimizde arkadaşlar tel manyetik alanda ise ve hareket ediyorsa arkadaşlar telin üzerinde bir EMK meydana geliyor. Burada dönmesi ya da hareket etmesi önemli değil. Manyetik alan çizgilerini kesmesi gerekiyor. Buradan dikkat ederseniz manyetik alanlar sayfa düzleminden dışarı böyle olduğuna göre telin dönüşüyle beraber bu çizgileri ne yapıyor? Kesiyor arkadaşlar. Fakat biraz farklı. Çünkü L noktasına göre bu şekilde dönerken L noktası hareket etmiyor. Yani buranın hızı 0. VL hızı 0. K noktasının hızı V olacak şekilde veriliyor. Telin hareketine baktığımızda arkadaşlar bir nokta durgun bir nokta hareket ediyor. O zaman ortalama bir hız alacağız. Yani E eşittir bavul yapacağız ama B, V, L. Burada arkadaşlar V yerine ortalama hız alacağız. Yani V ortalama. Dolayısıyla burada köşe nokta V verilmişse ne yapacağız? B çarpı burasının hızı 0, burası V, ortası 0 artı V bölü 2'den kaç çıkacak? V bölü 2 ortalama hızı. O zaman V bölü 2 çarpı L yazacağız. Unutmayalım, tamam mı? Yani orta noktasının hızını almamız gerekiyor dönen telde. Şimdi arkadaşlar yönünü söylemedik ama şöyle yönünü de söyleyelim isterseniz. Manyetik alan sayfa düzleminden dışarı tel böyle hareket ettiği için avuç içi bu tarafa gösteriyor. O zaman burası artı, burası eksi oldu diyeceğiz. Yani L artı K eksi oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru var. 3L uzunluğundaki KLM teli bükülerek L noktası etrafında döndürülüyormuş. Toplam uzunluğu 3L ve L noktasına göre döndürülüyor. Sistemde manyetik alan B ve K noktasının süreti 2V'ymiş. Buranın süreti 2V ise arkadaşlar KL arasındaki gerilimin LM arasındaki gerilimi oranı soruyor. Şimdi öncelikle K noktasının süreti 2V ise arkadaşlar yani bu uzun bunu yelkovan gibi düşünün. Bunu akrep gibi düşünün. Bu akrep daha az yol almış olacak. Bunun aldığı yol miktarı baktığınızda L yarıçapına göre. Dolayısıyla bunun hızına V'dir diyeceğiz. Ya da süratine V'dir diyeceğiz arkadaşlar. Ortalama sürat olarak bunun ortası V'yi gösterirken bunun ortası V bölü 2'yi gösterecek arkadaşlar. Buna göre baktığımızda şimdi ne diyeceğiz? KL gerilimi. Şimdi EKL dediğimizde yani KL tarafı ortasının hızı V. Manyetik alan B çarpı ortasının hızı V. Uzunluğu da 2L arkadaşlar. Buradan ne kadar çıktı? 2 bavul çıktı. LM arasını düşündüğümüzde şu bölgeyi düşündüğümüzde arkadaşlar ELM dediğimizde B aynı ortamda. Orta noktasının hızı V bölü 2 oldu. Telin uzunluğu da L olduğuna göre arkadaşlar. Dikkat ederseniz buradan 2 geldi. Buradan 1 bölü 2 geldi ki bunun oranını aldığımızda buradan kaç gelecek? 4 mü? Dolayısıyla A'nın cevabı 4.
Şimdi bu şu demek oluyor. Bu nokta arasında 4 voltluk bir gerilim varsa bu nokta arasında 1 voltluk bir gerilim vardır demek oluyor arkadaşlar. Şimdi K'li arası gerilimin yani 4 voltun şurada bulmuştuk zaten. Neyi soruyor? KM arası K'dan M'ye. Şimdi burada bir duracağız arkadaşlar. Neresi artı neresi eksi önce bir bakalım. Şimdi şu tarafa doğru hız yönü bu. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri. Artılar yukarıda oluyordu. Şöyle şurası artı şurası eksi şeklinde yazıyorduk. Yine şuna bakıyorduk. Şöyle arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bu tarafa doğru hareket ediyor. Avuç içi bu tarafını gösteriyor. Manyetik alan içeri. Dolayısıyla burası artı burası eksi mi oldu? Öyle değil mi? Peki burada nasıl bağlı olmuş oldu arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada artı eksi eksi artı oldu. Şöyle yazdık artı eksi ve eksi artı. Şurası 4 volt burası 1 volt oldu. Bu nokta K bu noktada M noktası şurası da L. Şimdi benden KM arası isteniyorsa bu diyor ki ben bu tarafa doğru volt üretirim. Bu diyor ki ben buraya doğru volt üretirim. Dolayısıyla bunların voltları zıt yönde olduğu için bunları çıkartıyoruz. Kaç olacak? 3 volt. Buna göre cevabımız 4/3 olacak arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. K, L, M, N tel çerçevesinden manyetik alana girerken manyetik alandan çıkarken hangi yönde indüksiyon akımı oluşur? Bu sorunun aynısını arkadaşlar akıya göre çözdük. Ama şimdi tele göre çözelim. Yani diğer dersimizde aynısını çözdük. Şimdi tel olarak düşündüğümüzde nasıl çözeceğiz ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle girerken şimdi bu tarafa doğru hareket ediyor. Şu bölge biliyorsunuz yani KL bölgesi, KL teli manyetik alan çizgilerini kesiyor. Şunlar herhangi bir iş yapmıyorlar arkadaşlar. Çünkü manyetik alan çizgilerini kesmiyorlar. Bu şekilde paralel olarak manyetik alan çizgileri böyle yanından geçip gidiyor arkadaşlar. Şöyle kesmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar sağ el kuralına göre şöyle bu tarafa doğru hareket ediyor. Yukarısı artı aşağısı eksi oldu. Yani manyetik alan içine girerken buraya kenara çizmiş olayım. Şöyle bir durum meydana geldi. Yukarı doğru yukarısı artı aşağısı eksi olacak şekilde bir pil etkisi meydana gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi manyetik alan içindeyken hem bu bölgede bir EMK olacak hem bu bölgede bir EMK oluşacak. Yine artı üst taraf eksi alt taraf artı eksi olacak şekilde baktığımızda arkadaşlar şu bölümlerde yani KL ve NM kısımlarına baktığımızda aynı uzunluktalar ve aynı miktarda volt üretecekler. Şimdi çıkarken de bu bölüm dışarıda olduğu için herhangi bir bölümde EMK yok ama MN bölümünde var. Artı eksi olacak şekilde yani sağ el kuralına göre yukarısı artı aşağısı eksi olacak şekilde var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şu şekilde çizdik. Şimdi hangi yönde akım üretecek ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada girerken yani birinci kısımda yukarısı artı aşağısı eksi ise artının yönünde yani şu tarafa doğru bir akım oluşacak. Yani saatin tersi yönünde. Burada bu böyle üretmek isteyecek. Bu da bu şekilde üretmek isteyecek. Zıt yöndeki özdeş voltlar çıkarılacağı için burada arkadaşlar herhangi bir akım ya da indüksiyon EMK söz konusu değil. Burada artı eksi şu şekilde saat yönünde bir akım oluşmuş olacak arkadaşlar. Diğer yöntemde bulduğumuzda da yine aynı şekilde çıkmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla girerken saatin tersi yönünde saate ters diyelim. İçerideyken I eşittir 0 ya da volt eşittir 0. Çıkarken de arkadaşlar saat yönünde. Şimdi arkadaşlar öz indüksiyon EMK'sı diyelim. İndüksiyon EMK'sı biliyorsunuz dışarıdan bir mıknatıs vardı. Dışarıdan bir elektromıknatıs vardı. Ona tepki olarak meydana gelmişti. Öz indüksiyon ise arkadaşlar kendi kendine tepkidir. Kendi kendisindeki değişime tepkidir arkadaşlar. Akım değişimi ne kadar hızlı olursa arkadaşlar indüksiyon EMK'sı da o kadar fazla olacak. Dolayısıyla birim zamandaki akım değişimi ne kadar çok ise indüksiyon EMK'sı o kadar
çok olur. Şimdi bakın kitaplarda baktığında bunun formülü çıkmış arkadaşlar. Dolayısıyla bunun formülünü ben de vermeyeceğim. Sadece yorum olarak bakacağız. Yani sistemde ben bir akım kaynağıyım diyecek. Zaten bir manyetik alan kaynağıyım. Ve kendimde değişebiliyorum. Kendimde bir değişiklik meydana geliyor. Bir reosta var. Sistemde bakın dikkat ederseniz akım değişebilecek bu sistemde. Ve kendi kendindeki değişime diyecek ki hayır kardeşim ben yanlış yapıyorum ya da doğru yapıyorum gibi kendi kendini eleştirecek. Yani kendi kendini eleştirirken tabii ki nasıl oluyordu? Burada diyorduk ki artıyorsa eğer akım ya da akı azaltacak yönde, azalıyorsa arttıracak yönde. Eğer sistemde akım artıyor ise zıt yönde olacak. I ile zıt I indüksiyon ya da I öz indüksiyon. I azalıyor ise arkadaşlar I ile aynı yönde I öz indüksiyon meydana gelecek. Peki ne durumda akım artacak, ne durumda akım azalacak? Arkadaşlar mesela ben reostayı ne yaptım? Bir yönünde çektim. Bir yönde çektiğimde ne olacak? Reostanın bir yönündeki çekme durumunda arkadaşlar direnç artar. Yani şöyle geldiğini düşünün. Daha fazla direnç daha düşük akım meydana getirecek. Dolayısıyla akım azalacak. I azalır. Ve akımın azalması aynı yönde. Yani I ile aynı yönde I öz indüksiyon meydana gelecek. İki yönünde çekildiğinde ise yani reosta bu tarafa doğru çekildiğinde daha az direnç olacak. R azalacak ve I artacak. Akım arttığı için de ters yönde I ile zıt yönde akım artıyorsa onu ne yapıyor? Ters yönde bir etkiyle tepki gösteriyor. I ile zıt yönde I öz indüksiyon meydana gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Diyor ki L bobini K bobininin elektromıknatısmış arkadaşlar. K bobini yani bir bu şekilde pilli bir bobin düzeneği ne yapıyordu? Elektromıknatıs gibi davranıyordu. Bir manyetik alan oluşturuyordu ve diğer demir, nikel, kobalt gibi maddelerin çekmesini sağlıyordu arkadaşlar. Ne yapılmış? K bobininin yanına şekildeki gibi konmuş arkadaşlar. L bobinindeki R direncinden geçen akımın büyüklüğü. Yani buradan geçen akımın büyüklüğü neye bağlıdır? Onu soruyor arkadaşlar. Öncelikle şimdi burada indüksiyon meydana gelecek. İndüksiyon. Çünkü bundaki değişim buna bu diyecek ki hayır kardeşim ben sana tepki olarak göstereceğim. Bir dış etkiye karşı tepki. Bunun kendi içinde de bir tepki oluşacak. Bu da öz indüksiyon. Öz indüksiyon. Yani zaten bir pil kaynağının kendi kendindeki değişime tepki öz indüksiyon. Herhangi bir pil kaynağı yoksa dışarıdaki etkiye karşı tepki indüksiyondur arkadaşlar. Bize ne soruluyor burada baktığımızda? L bobininin R direncinden geçeni yani aslında ne soruluyor? İndüksiyon soruluyor arkadaşlar. Peki şimdi bu akımın büyüklüğü yani indüksiyon akımın büyüklüğü reostanın sürgüsünün hızı. Şimdi reostanın sürgüsünün hızının çok olması buradan geçen akımın çok olmasına akının çok olmasına buradan geçen akı çoksa da buradan indüksiyon akımı çok olacak. Dolayısıyla bağlı mıdır? Bağlıdır. Reostanın hareket yönü yani sağa ya da sola doğru olması burada arkadaşlar önemli değil. Çünkü direnç miktarı aynı miktarda değiştirilebilir. Yani sağa doğru olma durumunda azalma, işte sola doğru olma durumunda artma ama aynı miktarda değişim meydana geliyorsa bunda bir değişiklik meydana gelmeyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla hareket yönü önemli değil. Burada akı aynı miktarda değişiyor ise. R direncinin değeri akımı etkiliyordu. Çünkü V eşittir I çarpı R'ye göre akım dirençten etkileniyordu. Direncin büyük olması akımın küçük olmasına neden oluyordu. Dolayısıyla direncinin değeri önemli. D mesafesi önemli mi? Yani manyetik alan kaynağına bunun uzaklığı tabii ki önemli. Çünkü İçinden geçen akım miktarı ne yapacak? Etkilenecek. O zaman bu önemli. V gerilimi önemli mi? Yani buradan yüksek voltaj. Yüksek voltaj yüksek manyetik alan. Yüksek manyetik alanda yüksek öz indüksiyon demektir. Dolayısıyla V gerilimi önemli.
K'daki sarım sayısı dediğimizde buradaki manyetik alanın gücünü ifade edecek. Burada ne kadar çok sarım varsa o kadar büyük bir manyetik alan meydana geliyordu. O zaman bunu etkileyecek. O zaman K'daki sarım sayısı da önemli. L'deki sarım sayısı buradan geçen manyetik alanın buradaki akı değerini etkileyeceği için arkadaşlar L'deki sarım sayısı da önemlidir dedik arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Bu soru bugünün son sorusu olsun arkadaşlar. İndüksiyonu, öz indüksiyonu bu şekilde bitirmiş olalım. K makarasındaki reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirken, şimdi burada sürgü ok yönünde çekilmiş. K makarası bir manyetik alan kaynağı arkadaşlar. K ve L bobinlerinde meydana gelen öz indüksiyon ve indüksiyon akımların yönlerini bulunuz demiş. Şimdi burada dikkat ederseniz reosta bu tarafa doğru çekildiğinde daha fazla direnç olacak. Yani direnç artacak. Direnç artarsa I azalacak. Yani bunun i'si kendi akımı, kendi akım değeri. Peki bu akım değeri azalıyorsa öz indüksiyon kendisini oluşturan etkiye karşı koyacak şekilde meydana geliyordu. Tıpkı indüksiyon gibi. Burada azalma meydana geliyorsa onu güçlendirecek şekilde ve aynı yönde I öz indüksiyon meydana gelecek. Dolayısıyla hangi yönde? A yönünde. O zaman K'da A yönünde bir öz indüksiyon meydana gelecek. Peki burada şimdi dikkat ederseniz şu şekilde bir akım meydana geldi ve bu akım bobinden şöyle dönüp geliyor değil mi? O zaman ben sağ el kuralına göre parmaklarım akım yönünü gösterecek şekilde şöyle çevirdiğimde baş parmak manyetik alan yönünü gösteriyor. O zaman burası N kutbu, burası S kutbu oldu. Manyetik alan buradan şöyle ne yapıyor? Çıkıyor. Peki bunun içinden de aynı yönde geçiyor mu? Geçiyor. Peki burada bu manyetik alanın miktarı ne oluyordu? Akım azaldığı için bu manyetik alanın miktarı azalıyor. B azalıyor. Peki B azalıyorsa burada da bunu güçlendirecek şekilde aynı yönde bir indüksiyon oluşuyor muydu? Yani bu tarafa doğru. Dolayısıyla arkadaşlar azalan durumda B indüksiyon değeri de aynı yönde meydana gelecek. Yani bu tarafa doğru. Parmaklarım akım yönünü gösterecek şu şekilde geliyor. Dolayısıyla buradan akım yönünde şu şekilde parmaklarım geldi ve direncin üzerinden de D yönünü gösteriyor. Buna göre L'den de arkadaşlar D yönünde akım, öz indüksiyon akımı, indüksiyon akımı geçmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki derslerimizde yani alternatif akım ve transformatörde görüşmek üzere. Hoşça kalın.